Atalarımız daha Orta Asya bozkırlarında yaşadığı dönemlerde İslamiyet'ten çok önceki devirlerden beri müziği hastaların tedavisinde kullanır. O dönemde kopuz veya saz tedavi edici, iyi ruhları çağıran, kötü ruhları kovan önemli bir çalgı olarak kullanılmıştır. Ayrıca Altaylar ve kuzeyinde davullar da hasta tedavisinde ve dini törenlerde özellikle şamanlar tarafından kullanılmıştır. Şaman her şeyden önce kendine özgü tekniğiyle ruhu göklere yükselten veya yer altına indiren, bedenin vücuttan ayrıldığını hissettiren bir trans, aşkın ustasıdır. Kendisi davul çalarak ruhları hükmü altına alır, ölülerle, ruhani varlıklarla irtibat kurarak hastalara şifa dağıtırdı. Ey Allah! Ver gör şifa. Tanrım oy, Tanrım oy, Tanrım oy, Tanrım oy. Daha sonra İslam dini tesiriyle Baksı adını alan hekimler Altay, Kaşgar, Kırgız Türklerinde ortaya çıkmıştır. Baksı, seans süresince müzik, şiir, taklit ve dansı sanatkar bir biçimde birleştirerek hastayı iyileştirmeye çalışmıştır. Kendisinden tamamen geçtiği zaman yaptığı dansın özellikle iyileştirici bir güce sahip olduğuna inanılmıştır. Üniversitesi Türk musikisini şaman törenini seyrediyoruz. Büyü törenlerinin bulgularla kanı. Moğolca'da büge kelimesi şaman, büyücü anlamındadır. Divan-ı Lügat-i Türk'te ise büyü ve bügü akıllı anlamında. Profesör Abdülkadir İnan, Doğu Türkistan Türklerinin şaman kelimesinin de zıplayan, dans eden anlamına geldiğini söylemekte. Şamanizme göre şaman, ruhlar ve insanlar arasında aracılık yapmak kudretine sahip olan kişidir. Trans durumu sırasında göklerden gelen gücüyle ruhlar dünyasına karışır. Şaman, tören sırasında dans eder, şarkı söyler. Yüz kaslarını kullanır. Karnından sesler çıkararak taklitler yapar ve şiir okur. Alman asıllı Rus Türkolog Friedrich Wilhelm Radlow bir şaman törenini şöyle anlatır. Şaman güneşin batmasından sonra bir kayın ormanında kendine uygun bir yer bulur. Yurt kurar. Elinde at kılından üzerine düğüm atılmış bir sopa vardır. Kaz biçimindeki korkuluğunun üzerine at gibi biner. Kollarını uçuyormuşçasına çırpar ve şarkı söyler.
Böylece kaçan ruhu izleyip yakalamasını canlandırır. Şaman kimi zaman kaçan, kimi zaman da kovalayandır. Kişner, çifte atar, soluğu kesilir, kuş sesleri çıkarır. Bundan sonra göğe yükselmeye başlayan şaman bağırır, davuluna vurur, yükselmenin çetinliğini belirtir. Göğe yükseldiğini belirtmek için ağacın gövdesi etrafında dolaşan en yetenekli ve en büyük yere yıkılır. Şaman bazen inmeyi, bazen bu törenler timle kendine gider. Ölüler ülkesi şaman törenleri farklılıklar olmakla birlikte genellikle aynı yapıdadır. Ortak noktaların başında oyunda dans edilmesi, özellikle bir merkeze göre vesel dönüşler yapma ve kendinden geçmenin sonunda çökerek yıkılma gelir. Şamanların dansında hem tiyatro hem de dans ögelerine rastlanır. Seyirlikten önemli bir özellik Orta Asya kültürüdür. Şamanist Türkler önemli günlerde, mevsim geçişlerinde çeşitli törenler yaparlardı. Yapılması gereken ayin ve törenlerle özel olaylar nedeniyle yapılanlar olarak iki bölüme ayırmak mümkündür. Belirli zamanlarda yapılan ayinler ilkbahar ve sonbaharda yapılırlardı ki bunların çok eski devirlerden beri yapıla gelmekte olduğuna şüphe yoktur. Sonbahar bayramı kötü ruhlardan korunma amacıyla yapılırdı. Bu bayrama abası Isı Aga, kötü ruhlara saçı denirdi. Günümüz Anadolu'sunda belirli günlerde oynanan seyirlik oyunlar, anlatılan bu şaman törenlerine büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde köylüler, mevsim geçişlerinde kaynağını şamanizm törenlerinden ve Anadolu mitlerinden alan oyunlar oynuyorlar.